MV-16, 21-25 ve MV-5100'ler Türk demiryolu kullanıcıları için iyi birer alternatif oldu. İkinci ve üçüncü sınıf oturma düzenine sahip bu motorlu trenler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için buharlı trenlerin yerini alabilecek diziler için ideal bir fikir verdi. Şimdi yapılması gereken, sayıları sınırlı olan bu motorlu trenlere destekleyecek şekilde modern, güçlü ve işe yarar tren setleriyle filoyu güçlendirmek. 25 Ekim 1940 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, MAN firması ile görüşmeler sağlayarak bir tren seti siparişi verme yoluna gitti. Bu sipariş, bir öncekilerden daha prestij sağlayıcı ve modern bir görünüm içeriyordu. MT-5200 olarak isimlendirilen bu motorlu trenler, Türkiye'de hizmete giren ilk gerçek modern trenlerdi. Ve o dönemde Avrupa'da ve dünyada çalışan en gelişmiş trenlerle aynı seviyedeydi. MT-5200'ler 2 adet 480 beygir güçlük 12 silindirli MAN dizel motor sayesinde saatte 120 km hıza ulaşabiliyordu ve 2 sınıf düzende 127 yolcu kapasiteliydi. 103 ikinci sınıf koltuk ve 24 birinci sınıf koltukluydu. MT-5200'ler için toplamda 6 adet sipariş verilmişti ama 1944'ün sonlarında 2. Dünya Savaşı Almanya için giderek daha acımasız görünmeye başlayınca henüz Türkiye'ye teslim edilmemiş 4 adet MT-5200 tren setinin ihracatı durduruldu. Bunun nedeni hem trenleri Türkiye'ye ulaştırma çabasının kendi savaş çabalarına göre zor olması, hem de hava bombalamaları ve partizan saldırılarıyla trenleri Türkiye'ye kadar götürmenin giderek zorlaşmasıydı. Almanya, bitmiş trenleri Türkiye'ye teslim etmek yerine trenlerin 3'ünü Slovakya'ya verirken bir tren seti kendisinde kaldı. Almanya ve dolayısıyla Slovakya savaşı kaybettikten sonra Slovakya'daki MT-5200'lerden ikisi savaş tazminatı olarak Sovyetler Birliği tarafından devralındı. O zaman Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde çalışan trenlerden çok daha modern olan bu trenleri Sovyet raylarında çalışabilmeleri için Sovyet raylarının değişmesi gerekecekti. İki tren seti DP-11 ve DP-12 olarak belirlendi ve 1960'ların başlarına kadar Minsk-Riga güzergahında yoğun bir şekilde kullanıldı. 1964'ten itibaren DP-11 yeni tahrik teknolojileri için bir test yatağı olarak kullanıldı ve 1974'te projenin tamamlanmasından sonra hizmet dışı bırakıldı. Başlangıçta 2 setli trenler olarak faaliyet gösteren MT-5200'leri 1954 yılında daha fazla yolcu taşımalarını sağlamak için üçlü set trenlere dönüştürmek amacıyla MAN'dan 2 orta vagonun teslim edildiğine inanılıyor. Ne yazık ki hizmet geçmişi veya hizmetten çıkarma tarihi hakkında çok az şey biliyoruz. Bilinen şey, bir noktada her iki trenin de yeniden boyandığı ve eski koyu renk görünümünün yerini alan çekici bir kırmızı beyaz boya işi oldu. 5200'ler zamanına göre bazı gelişmiş özelliklerle donatılmış olarak geldi. Muhtemelen bunların en göze çarpanı 5200'lerde orta veya trenin altında değil, her iki çekiş motorunun ön çatısında yatay ızgaralarla aerodinamik bir kaportaya yerleştirilen dizel motorları soğutmaya yardımcı olan radyatörlerdir. Bu tasarım seçimi trenlere ayrı ve görkemli bir görünüm kazandırdı. İç mekan tasarımı, yağla çalışan merkezi ısıtma, ayarlanabilir vantilatörler, aydınlatma, deri döşemeli koltuklar ve soğuk yemeklerin ve içeceklerin hazırlanabileceği küçük bir mutfak dahil olmak üzere aynı derecede gelişmiş ve lükstü.
İki tren vagonunun her biri dış görünüş olarak benzer olsa da iç düzenleri büyük ölçüde farklıydı. A bölümünde motor ve biniş platformu arasında bir bagaj bölmesi vardı. Ardında ortada tuvalet ile bölünmüş ikinci sınıf bir bölme vardı. Son olarak küçük bir büfe bölmesi dahil edildi. B bölümünde posta ve değerli eşyaların taşınması için ayrılmış ve kilitlenebilir bir dolapla donatılmış bir bagaj bölmesi vardı. Bunun arkasında ikinci sınıf bir kompartman, tuvaletli ve birinci sınıf bir kompartman vardı. Üretildikleri zamanın ötesinde özellikler taşıyan MT-5200'lerin hiçbiri hayatta kalmadı ve her iki tren de hurdaya ayrıldı.